Amerika heyetleri bugün Cidde'de buluşuyor. Nihayet o Evet. buluşma gerçekleşiyor. Görüşme öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Zelenski'nin Trump'tan mektupla özür dilediğini açıklamış. Neler var o mektupta acaba? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da diyor ki savaş sadece diplomasiyle sona erebilir. Hem bunu senden rica edeceğiz hem de Elon Musk'ın Ukrayna'yı hedef alan açıklamaları tabii bir yandan elbette sürerken X'e bir erişim sıkıntısı yaşanmış ve siber saldırı düzenlendiğini belirtip Ukrayna'yı adres göstermiş Musk. Evet. Şimdi Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bugün kritik bir temas var. Neden kritik? Çünkü Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te dünyanın gözü önünde Trump'la Zelenski'nin tartışması, daha doğrusu Zelenski'nin aşağılanması, küçük düşürülmesinden sonra iki ülke ilk kez masaya oturacak ve de hem ikili ilişkileri nasıl kurtarabilirler, eski haline getirebilirler. Çünkü yani Amerika Ukrayna'ya bütün yardımlarını neredeyse askıya aldı. Ne silah tedariki yapıyor ne de istihbarat paylaşıyor. Üstelik savaşan bir ülke ve üstelik müttefikinize bunu yapıyorsunuz. Haliyle Ukrayna'nın en kötü senaryosu gerçekleşti şu anda. Bir an önce nasıl Amerika'nın yardımlarını, desteğini hayata geçirebilir? Ukrayna için en önemli gündem bu. İkili ilişkilerini nasıl eski hale getirebilir? Cidde'de bunu masaya koyacak Ukrayna heyeti ve tabii ki kendi ateşkes anlaşması taslağını sunacak. Çünkü Ukrayna, Fransa ve İngiltere'nin de desteğiyle şöyle bir formül belirledi. Biz hemen acil nihai barış anlaşması ya da nihai ateşkes anlaşması imzalamayalım. Böyle aceleye getirmeyelim. Bir aylık kısmi bir ateşkes anlaşması imzalayalım. Sadece havada ve denizde çatışmalar dursun, hava saldırıları olmasın diyor. Amerika da buna destek versin deniliyor. Bakalım destek verecek mi bilmiyoruz. Şimdi dikkatini dağıtmak istemiyorum ama şimdi bu noktada Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları söz konusu değil mi şu an? Evet, ona da geleceğim. Evet, yani nasıl etkileyecek? Şu ana Çünkü kadar ki Rusya'ya Ukrayna en büyük hava saldırısını düzenledi. Ben yayına gelirken sadece 67 idi yanılmıyorsam. Bahsedilen İHA sayısı 337. En yoğun Kursk ve ardından Moskova olmak üzere. Bakın sadece Moskova'ya 91 adet İHA atılmış ve hedef alan, isabet alan evler var, binalar var, hayatını kaybedenler var. Şu an Rus sitelerine sürekli bakıyorum. Net bir can kaybı sayısı vermediler ama sadece Kursk'ta 4 kişinin öldüğü, Moskova'da da 1 kişinin öldüğü yönünde ayrı ayrı haberler görüyorum. Belki daha fazla da olabilir can kaybı, bilmiyoruz ama şu ana kadarki en yoğun hava saldırısını da yapıyor. Bir anda Amerika ile masaya otururken ateşkes konuşmasını yaparken. Şimdi peki ABD ne diyor? Bu görüşmede heyetin başında ABD Dışişleri Bakanı Rubio var. Ve Suudi Arabistan'a daha gitmeden önce New York'ta yaptığı açıklamada şunu dedi. Biz bugün Cidde'de böyle bir harita çizmeyeceğiz. Haritalarda çizgileri belirlemeyeceğiz. Bugünkü gündemimiz bu değil. Biz Ukrayna'yı dinleyeceğiz. Hatta biz çok konuşmayacağız. Çünkü Ukrayna bize bazı şeyleri göstermekle yükümlü diyor Amerika. Barış'a gerçekten hevesli misiniz? Biz sizin barış anlaşması istediğinizi düşünüyorduk ama Zelenski'nin o görüşmesi bizi bambaşka bir noktaya taşıdı. Biz de yaptırım bir takım önlemler almak zorunda kaldık. Bugün bize Ukrayna ne konularda tavizler verebileceğini ve karşılığında ne istediğini anlatmalı dedi. Dolayısıyla hala Amerika Birleşik Devletleri istihbarat ve askeri sevkiyatın yeniden Ukrayna'ya verilebilmesi için önce siz bir şeyler yapın. Barış'a ne kadar istekli olduğunuzu ve gerçekçi bir şekilde bu gündeme bağlı olduğunuzu kanıtlayın diyor. Ve taviz de vereceksiniz diyor. Yeniden Rubio bunun altını çizdi. Her iki taraf da taviz verecek derken yine Ukrayna'ya vurgu yaptı. Şöyle diyerek 2014'ten önceki sınırlarına ulaşması mümkün değil. Bakın 2014 diyor. 2022 demiyor. Son geniş kapsamlı işgalden, savaştan bahsetmiyor. Kırım dahil yani. Kırım ve Donbas'ın ilk işgal edilen bölümleri dahil hatta. Siz artık eski bölgeye, eski topraklarınıza dönemeyeceksiniz. Dolayısıyla Zelenski savaş Kırım'da başladı, Kırım'da bitecek, geri alacağız diyordu ama artık bunu da diyemiyor zaten. Çok ciddi tavizler vermesi gereken tarafın kazanamayacak durumda olan Amerika için, Ukrayna olduğu için bu açıklamaları yapıyor.
Durum şimdi bu şekilde. Peki. Peki Musk'a gelelim. Evet. Elon Musk biliyorsunuz ki Zelenski'yi çok uzun zamandır en sert ifadelerle hedef alan kişilerden biri ve Trump yönetiminde danışman olarak da bulunan biri. Yine açıklamalarda bulunmuştu. Yüz ifaden şu anda. Dikkat. Sen de kendini tutamadın. En son şöyle bu bir Meghan Markle. Evet katılıyorum. Tehdit olarak algılanan bir açıklaması olmuştu Ukrayna ile ilgili. Ya ben zaten Starlink'i, yani size uydu internet hizmetini kessem siz anında çökersiniz. Tehdit değil dedi bu Rubio. Musk'a kavgalı olduğu halde destek çıksa da bu tehdit olarak algılandı. Tam da bunun ertesi günü eski adıyla Twitter, şimdi hala dilimiz varmıyor ama X'e bir erişim sorunu yaşandı küresel çapta. Neden? Saatler sürdü. Şimdi nedeni, Elon Musk diyor ki ilk önce bir siber saldırı olduğunu belirtti ama bir sorumlu göstermedi. Daha sonra verdiği röportajda IP'ler Ukrayna'dan, bu siber saldırının gerçekleştiği yer Ukrayna dedi. Ama Ukraynalı devlet aktörlerine hedef göstermedi, kanıt da sunmadı. Şimdilik biz sadece Elon Musk'ın ağzından biliyoruz böyle olduğunu. Belki de bu değil. Kimleri de diyor ki evet, Ukrayna'da Elon Musk'a tepki göstermek için çok fazla gerekçe var. Çünkü Zelenski'yi aşağıladı, Ukrayna'ya yardımların kesilmesini istedi, tehdit etti bir de Starlink konusunda. Ama Amerika içinde de Elon Musk'ın X platformunun hedef alınması için çok sebep var. Doge faaliyetleri. Doğru. Yani binlerce federal çalışanın işsiz kalması. Zaten görüyoruz ki Tesla araçları yakılıyor. Tesla dükkanlarının, mağazaların önünde polis bekliyor. Çünkü bir saldırı, sabotaj riski var. Çok düşman kazandı aslında. Çok yani düşman çoğu kazandı. aslında etkisiz olsa da, yani normal vatandaşlardan bahsediyorum. Yani böyle bir saldırıyı planlayıp düzenlemiş olabilir Amerika'nın içinden birisi. Evet, dolayısıyla Ukrayna belki olan şüphelilerin başında geliyor ama sadece Ukrayna'da olmayabilir deniliyor. Bakın, sıradan vatandaşlar tepkili, Ukrayna destekçileri tepkili, yatırımcılar da tepkili, çünkü o seçim sonrası Elon Musk'ın sahip olduğu şirketlerin değer kazanması, o fırlaması bir anda yukarı tam tersine çevrildi. Çektiği tepki ve öfke dalgasıyla birlikte Wall Street'te aslında Elon Musk'a tepkili. İşte sonuçta hala ortalığı karıştırmaya devam eden ve hedef olan bir Yani Elon teknoloji Musk'ın bu milyarderi. açıklamasına güvenemiyor olmamız bile bir şey gösteriyor. Yani Tabii doğru mu söylüyor Evet. acaba? Yalan da söylüyor olabilir.